Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Tabii herkes Halep'i konuşuyor. Herkes Halep'i bilerek mi konuşuyor, bilmeyerek mi konuşuyor, o da ayrı bir konudur. Ama bir gerçeği buradan hemen ifade etmemde yarar var. Halep, ismi olarak Rusya lideri Vladimir Putin'in İkinci Çeçen Harbi'nde, yani 2000'li yılların başına doğru Çeçenistan'ın başkenti Grozny'de gerçekleştirdiği çok ağır insan hakları yıkımının ikincisidir. Grozny, Rusya lideri Putin tarafından Çeçen direnişini kırmak ve orada Rusya Federasyonu'nun tam kontrolünü sağlamak amacıyla yer ile yeksan edilmiş idi. Kimse kalmadı. Grozny yeniden yapıldı. Aynı şey 2015-2016 yıllarında Halep'te yaşandı. Rusya liderini Kasım Süleymani'nin Moskova'ya kadar giderek İran'ın devrim muhafızları, Kudüs Gücü komutanı, sonra Amerikalılar tarafından öldürüldü. Bizzat Putin'le konuşarak ikna etmesi ve bu iknadan sonra da Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'ye intikalinden hemen sonra Halep, Rus Hava Kuvvetleri'nin tahminlerin ötesinde büyük bir bombardımanıyla karşılaştı. Bugün hala kentin yarısı oturulamaz haldedir. Bugün Halep dediğimiz kentin Yeni Halep bölümü ve belirli bazı noktaları eğer kalmışsa insanların ikametine açılmış durumda. Bu nedenden dolayı 2016 yılında aylarca büyük bir baskı altında kalan ve kuşatılan, tarihin en büyük zulümlerinden biriyle karşılaşan Halep halkı, özel bir anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin oluşturmuş olduğu İdlib-Afrin hattındaki bu güvenlikli bölgeye transfer olurken duvarlara yazı yazdılar. Bir gün geri geleceğiz diye. Halep aynı zamanda Rus-İran ittifakının nüfus değişimi gerçekleştirdiği çok özel bir laboratuvardır. Sünni Müslüman kültürün hakim olduğu kent tamamen rejim İran ve Rusya tarafından boşaltılmış ve o boşaltılan yerlere de İran'dan taşınan Şii bir nüfus taşınmıştır. O yüzden eğer bugün Halep'in içine girmiş bir muhalefet unsuru şehrin merkezini, valilik binasını, emniyet müdürlüğünü, orasını, burasını kontrol altına alıyorsa, bu 2016 yılında yaşanılmış büyük bir insani yıkıma karşı büyük bir zaferdir. Efendim Tahrir-i Şam şöyleymiş de o böyleymiş falan, geçin. Halep'teki insanlık suçu daha sonra IŞİD tarafından Musul'da gerçekleşti. O yüzden bu Orta Doğu coğrafyasını bilerek bilmeyerek konuşmanın bir alemi yok. Şu anda gördüğüm kadarıyla Beşar Esed Halep'le vedalaşmış durumda. Bu şu demek değil bu cümlem. Halep'in tamamı kontrol altına alındı falan değil. Tabii ki belirli bölgelerinde hala rejimin askerleri var vesairesi var ama sonuç itibariyle gördüğümüz kadarıyla Rusya'nın yine ve yeniden sivil yerleşim birimleri de dahil olmak üzere pervasız bombalamasına rağmen Halep artık muhalefet güçlerinin elindedir diyebiliriz. Bu arada tabii Heyet Tahrir-i Şam ve bağlantısındaki Suriye Milli Ordusu'nun belirli bileşenleri son derece akılcı bir politikayla işlerini yürütüyorlar. Mesela hastanelere girdiler ve dediler ki hiç kimseye bir şey yapmayacağız, sakin olun.
Herkes işine gücüne baksın. Ele geçirilen rejim ordusunun elemanlarına karşı son derece insani bir yaklaşım içindeler. Katliam yok, infaz yok, insanlara baskı yok, hiçbir şey yok. Yani normal bir ordu kimliği taşıyor. Ve bu çerçevede baktığınız zaman tabii inanılmaz bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Beşar yok ortalıkta. Moskova'da olduğu ifade edilmişti. Anladığım kadarıyla Moskova'dan dönüşünü biraz daha ertelemiş gibi gözüküyor. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava Kuvvetleri Suriye'deki radikal unsurları bombalamayı sürdürüyor. Radikal terör hedefleri ağır kayıplar verdi ve bu unsurların ilerlemesi durduruldu yönünde bir açıklama yaptı. Rus yetkililer de Beşar Esed rejimine hem Halep'in geri alınması hem de İdlib'deki muhalif yapının cezalandırılması için çok geniş çaplı bir destek sağlayacaklarını ifade ettiler. Bunu nasıl sağlayacaklar? Kendileri Ukrayna'da çakılmış kalmışken o da ayrı bir şey. 3 günde muhalefetin 108 yerleşim birimini ve 800 kilometre kare alanı kontrol altına aldığı bir gelişme yaşıyoruz. Bu durdurulabilir bir şey değil ve anladığımız kadarıyla baskına giderken baskına uğramış bir orduyla karşı karşıyayız. Çünkü bütün bilgiler Suriye rejim ordusunun özellikle 2 haftadır belirli hazırlıklar içinde olduğunu ve belirli hedeflere dönük, İdlib'deki belirli hedeflere dönük bombardıman sayısını arttırdığını gösteriyor ki bu da büyük bir olasılıkla Hizbullah'ın yaşamış olduğu Lübnan'daki yıkımın arkasından bir saldırıyla karşılaşmamak için Beşar ordusunun belirli bileşenlerinin bir saldırıya hazırlandıkları yönünde ifade ediliyor. Gelişmenin en önemli noktası PKK. Biliyorsunuz Halep'te de belirli bir bölgeyi Eşrefiye Mahallesi'ni kontrol altında tutan bu örgüt Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olarak bugün itibariyle, dün akşamdan itibaren Rusya yanlısı Beşar Esed ordusuyla birlikte muhaliflere karşı savaşa girmiş durumda. Öyle ki Ruslar ve rejim Halep'in doğusunda Tel Hafer, Tel Aran, Tel Hizir gibi kontrol ettikleri bölgeleri PKK'ya devrettiler. Yine Halep'in banliyösündeki ve Halep havalimanına giden yol ve havalimanında yine PKK unsurlarının kaçmış olan veya çekilmekte olan rejim unsurlarının yerine kendilerinin girdikleri adeta rejim ordusunun rezerv gücü gibi bir hareket içinde bulundukları da görülüyor. Bu da Orta Doğu'da konu Amerika ve Rusya'nın dışındaki bir güç tarafından planlanmış bir harekat olduğu varsayıldığı an Amerika ve Rusya'nın nasıl yan yana gelebildiğini göstermesi bakımından çok özel bir durumdur. Halep artık büyük ölçekte muhalefetin kontrolünde. Ünlü bir söz vardır. Halep'i kontrol eden Suriye'nin yarısını kontrol eder. Artık jeopolitik değişti. Yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Hoşça kalın.